Herkese merhaba, ben Zeynep. Hobisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay, çok da beğeneceğinizi düşündüğüm uzun lif modeli anlatacağım. Anlatım yaparken 3 tane renk kullanacağım arkadaşlar. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın halka da kullanacağız uzun lifimizde. Bunlar tüm tuhafiyelerde satılmakta. Küçük boyları var. Ben orta boyunu aldım. Daha büyükleri de var. Şöyle hani elimden bakarsanız ne kadar olduğunu, boyutunu az çok tahmin etmeniz için. Evet, tığ numarası olarak 2 milim bir tığ kullanıyorum. Hadi kolay modelimize başlayalım. Evet, bismillah diyelim ve başlayalım. Öncelikle ipimi kapatarak başlıyorum. 3 tane zincir yapıyorum. Şimdi ipimi uzatıyorum arkadaşlar ve ikinci zincirimin yuvasından batarak ilmek yükseltiyorum. Kutu tekniği olacağı için ben bunu 4 kere sarmayı düşünüyorum. Sizler ipinizin kalınlığına göre artırıp azaltabilirsiniz. Şimdi hepsini tek seferde çıkarttım. Kapattım, bir zincir. Şimdi bu fıstığımın tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Hepsini tek seferde çıkarttım. Bir zincirle kapattım. Uç uca kapalı 2 tane fıstığımı yaptım. Şimdi 3. fıstığımızı yapıyoruz ama bunu kapatmıyoruz. Tığımın üstüne doladım. Şöyle tutuyorum. Başlangıçtaki zincirimin içinden yine ilmek yükseltiyorum. Buraya da bir fıstık yapıyorum arkadaşlar. Şimdi 2 tane açık fıstığımı tek seferde kapatıyorum. Bir zincir. Bakın şöyle bir kutucuk elde ettik. Şimdi yine olduğum noktada bir fıstık yapıyorum. Bunu kapattım. Bir zincir. Tepesine bir tane daha fıstık yapıyorum. Şimdi bunu da kapatıyorum. Bir zincir. Şimdi bir tane daha açık fıstık yapıyorum. 3. fıstığımız açık oluyor. Yine bunu tutuyorum. Bakın 3. fıstığın şöyle dibinden tekrar batıyorum. Buraya da bir fıstık daha yapıyorum. Şöyle yine 2 tane açık fıstığımı tek seferde kapattım. Bir zincir. Bakın arkadaşlar, ucu uca yaptık. Benim şimdi şu noktaya gelmem gerekiyor. Onun için şöyle çevirip hemen ipimi şöyle biraz uzatıyorum. Bakın şu noktaya şöyle çok sıkı olmayacak şekilde ilmek kaydırıp ilerledim. Bakın bu noktaya tekrar geldim. Şimdi yine bu yüzde örmeye çalışıyorum ben. Bakın olduğum noktada tekrar bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Burada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. İkinci fıstığı da yapıp kapatıyoruz. Üçüncü fıstığı ve 4. fıstığı birlikte kapatıyoruz. Şu noktadan bakın, bunu ikisini tek seferde kapattık. Yine bu noktada kaldım. Şu tepeye ilerlemem gerekiyor. Şöyle çevirip şu ipimi biraz gevşettim. Bir zincir. Şimdi tekrar döndüm. Bakın bu şekilde uç uca fıstıklarımızı yapıyoruz. İki tane kapalı fıstık yapıp 3 ve 4'ü açık yaparak
bir alt sırada yaptığım gibi devam ettiriyoruz arkadaşlar ve uç uca bu şekilde bakın 3 tane yaptık. 1 2 3 15 tane olacak şekilde yapmaya devam edelim. Ben de hızlıca yapıp geliyorum. Ben örgümü devam ettirdim ve şu noktaya geldiğimde 15 tane burada kutucuk yaptım ve ipim şu noktada kaldı. Bir zincir yapıp kestim arkadaşlar. Şöyle hemen bakalım. Toplamda dediğim gibi uç uca 15 tane kutucuk yaptım. Peki uzunluğu nedir? Ben hemen size onu da göstermek istiyorum. Şöyle bakın, buradan ölçtüğümde benim yapmış olduğum 35 santim arkadaşlar. Bu bizim lifimizin uzunluğunu belirtiyor. Yani buradaki sayı artıp azalabilir. Daha büyük yapmak istiyorsanız burada sayınızı artırmanız gerekiyor. Hiç modelde bozulma olmayacaktır. El ayarımız farklıysa, yani sizler 15 sayısını yaptığınızda daha ufak bir ölçüye sahip olduysanız ya da daha büyük bir lif yapmak istiyorsanız buradaki sayınızı artırabilirsiniz. Ben şimdi hemen beyaz ipimle devam edeceğim. Evet, ipimi şu noktadan ekleyeceğim. 2 tane zincirle ekliyorum. Şurayı özellikle kopartmadım, nerede olduğumu anlamanız için. Bakın, buraya bir tane fıstık yapıyoruz şimdi. Bu fıstığı kapatıyorum. Bir zincir. Şimdi tepesine bir tane daha fıstık yapıyorum. Bunu kapatmadan arkadaşlar, şimdi şu noktaya bir fıstık yapıyorum. Bakın, böyle uç uca 2 tane açık fıstığımı tek seferde kapattım ve bir zincir. Şöyle bir şeklimiz oluştu. Şimdi olduğum noktada bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. Bir zincir. Şimdi yapacağımız örgüde yine şu çapraz olarak devam edeceğimiz için bakın, olduğum noktada bir tane fıstık yapıyorum. Bir tane şu dibinde yapıyorum. Şimdi 2 tane açık fıstığım varken şimdi bir tane de şu noktada fıstık yapıyorum. Hemen şöyle göstereceğim. Bakın. Bir fıstık yaptık, kapattık. Tepesine hemen şu noktaya ve karşıya üçlü fıstığı tek seferde kapattım. Bir zincir. Şöyle arkadaşlar. Şimdi bundan sonra hep aynı işlemi yapacağız. Tepe noktada önce bir tane fıstık yapıp kapatıyoruz. Şimdi yine tekrar bir tane tepesine, bir tane dibine, şöyle bir tane de şu karşıya fıstık yapıyoruz ve üçlü fıstığı tek seferde topluyoruz. Bu şekilde bir zincir. Şöyle çapraz çapraz yine ilerliyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın. Bir tane daha yapalım. Bu noktada bir fıstık yapıp kapatıyoruz. Tepesine, dibine, karşıya üçlü fıstık topluyoruz. Hepsini tek seferde kapattık. Bir zincir.
Evet, daha fazla uzatmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Şimdi burada bir tane fıstık yapacağız. Kapatacağız. Tepesine, dibine ve şu karşıya bu şekilde sizler de yapın. Şu uç noktasına geldiğimde yine gösteriyor olacağım. Evet, uç kısma kadar devam ettim. Bakın şöyle başladım. Ve şu noktaya kadar geldiğimde yine üçlü fıstığımı yaptım. Bakın burada. Şimdi şurayı tamamlayacağız. Onun için burada yapmam gereken, öncelikle bir fıstık yapıp kapatıyorum. Şimdi tepesine bir, ve şu noktaya tekrar bir tane fıstık yapıyorum. Bakın bu şekilde ikili fıstık kapattım. Şimdi kenardaki fıstıklarımızı bitirdik. Köşe dönüşümüzü sağlayacağız. Bunun için hemen başlayalım. Olduğum noktada bir tane fıstık yapıyorum. Bunu kapatmadan şu sivri tepe noktasından da bir fıstık alıyorum. Buradaki iki tane fıstığı tek seferde kapattım. Bir zincir. Bakın şöyle. Şimdi olduğum noktada bir tane fıstık yapıyorum. Bunu kapatıyorum. Şimdi tepede bir tane daha fıstık yapıyorum. Son fıstığımın tepesinde. Bunu kapatmadan yine şu noktaya, tepe noktasına batıyorum. Bir fıstık daha yapıyorum. Burada da ikili fıstık kapatıyorum. Bir zincir. Bakın şu şekilde geçişimizi yaptık. Şimdi bir tane daha kaldığım noktada fıstık yapıyorum. Bir tane de şu noktaya fıstık yapıyorum. Bakın bu şekilde ikili fıstık yine topluyoruz. Şöyle göstereceğim. Bakın dönüşümüzü sağladık. Şimdi yine çapraz yapmış olduğumuz şu fıstıkları yapacağız arkadaşlar. Bir alt sırada, şu kenarda pardon, yaptıklarımızdan. Öncelikle kaldığım noktada bir fıstık yapıp kapatıyorum. Tepesine bir, dibine tekrar bir, ve şu tepe noktasına bir, yani artık üçlü fıstıkları toplamaya başlıyoruz. Dönüşü yaptık, bitirdik çünkü. Kenarda ilerleyeceğiz yine aynı şekilde. Bakın şöyle. Şimdi bu yönde ilerleyeceğiz. Aynı bir önceki şu kenarda yaptığımız gibi, hiçbir farklılık yok. Bir tane fıstık yapacağız, kapatacağız. Tepesine bir, dibine bir ve şu tepe noktasına bir üçlü fıstık toplayacağız. Hepsini tek seferde kapattım. Bir zincir. Ve bu kenarı da yine aynı şekilde devam ettirelim şu noktaya kadar. Burada yine gösteriyor olacağım elbette. Dönüşümüzü bu şekilde tamamladıysak yan kenarını da yapalım arkadaşlar. Devam edelim. Evet, bu kenarı da tamamladım. Şu noktaya kadar geldim. Üçlü fıstığımı burada kapattım. Bakın şöyle. Şimdi burada bir tane tek fıstık kaldı, renkli. O şekilde şimdi burayı da kapatacağız arkadaşlar. Bu kenar dönüşünü yapacağız. Köşe dönüşünü. Burada bir tane fıstık yapıyorum. Bunu kapattım. Şimdi tepesine bir, şu dibine tekrar batıyorum bir.
İkili fıstık kapattım. Şimdi burada tekrar bir ve şu noktada tekrar bir tane daha fıstık yapıyorum. Bakın burada da ikili fıstık kapatıyorum. Şimdi uç kısmını yapmam gerekiyor. O yüzden olduğum noktada bir ve şu noktadan da alarak bakın şöyle ikili fıstık toplayacağız ve artık beyaz sıramızı tamamlamış olacağız. Şu şekilde. Burada da bir zincir yapalım. Bakın dönüşümüzü sağladık ve burada artık ipimizi kesiyoruz. Şöyle uç kısımlarına bakarsak aynı şekilde devam ettik. Şuradaki bakın son yapmış olduğumuz şu çaprazları saymazsak şöyle 2 tane yatay fıstığımız oldu şurada. Dönüşleri sağlarken. Yine burada da şöyle şu iki, bunun tam üstünde bir tane var. Şöyle iki aranın içinde bakın şuradan şöyle saydığımda yine burada 15 tane yapmıştık. Burada da 15 tane çaprazlı fıstıklarımız oldu arkadaşlar. Şu kısımları kapattığımda bakın aynen sayılarımız denk geliyor. Şöyle. Şu uç kısımları sadece dönüşümüzü sağlamak için bu şekilde çalıştık. Şimdi diğer rengimle devam ediyorum. İpimi kopardığım noktadan ekliyorum arkadaşlar. Şimdi yine yeni rengimle yeni sıramı başlatıyorum. Artık hep aynı devam edeceğiz. Bu sıraya lütfen dikkatli olursanız aynı şeyleri tekrar edeceğiz aslında. Sadece sayımız artacak. Onu da hemen göstereceğim, bahsedeceğim nasıl olduğunu. Bakın bir tane fıstık yaptım, kapattım. Şimdi buradaki köşe dönüşümüz olacağı için tamamlandığında şu yatay çapraz fıstıklarımıza gelene kadar şu noktaya kadar bakın 1, 2, 3 tane yatay fıstığın üstünde ikişerli fıstık yaparak gideceğiz. 2 fıstık toplayacağız yani. Şimdi tepeye bir tane fıstık yapıyorum. Bunu kapatmıyorum. Şuraya bir fıstık yapıyorum. İkili fıstık kapattım. Burada bir kere ilerledik. Bakın şuraya gelene kadar, şu çaprazın tepesine gelene kadar bir tane ilerledim. Şimdi bir tane daha ilerliyorum. İkili fıstık toplayacağız yani. Şimdi bir kez daha ilerliyorum. Şu noktaya kadar geldim. İkili fıstık topladım. Artık bakın burada renkli olan ipim, pardon kutucuğum var çaprazlı. Şimdi burada da beyazla çaprazlı yaptım. Şimdi burada da çaprazlı olacak. Çaprazlı yere gelene kadar bu şekilde bu artırmalar hep burada oluyor arkadaşlar. Bu kenarlarda artırmamız oluyor. Bu sayılarımız hep aynı 15 devam ediyor. Şu noktaya kadar ikili fıstık toplayarak ilerliyoruz. Şimdi çapraz burada yapmamız gerektiği için ne yapıyorduk çapraz yaparken? Bir tane fıstık yapıp kapatıyoruz. Tepesine bir, şöyle dibine bir, ve şu noktaya bir.
Şu şekilde üçlü fıstık topluyoruz. Burada dönüşü sağladık ve ilk çapraz kutucuğumuzu yaptık. Bakın şu noktada yine bir çapraz oluştu. Şöyle yani şuradaki 15 hep devam edecek. Artırma bakın şuralarda oluyor. Burada dikkat etmeniz gereken tek nokta şuradaki dönüşte düzgün ve doğru yapmak. Çaprazların üstüne daima çapraz denk gelecek. Bakın yine yaptık bunu. Burada bir kez daha yapalım. Yine aynı şekilde bir fıstık yapıp kapatıyoruz. Tepesine dibine ve şu noktadan da alarak artık üçlü fıstıklarımızı topluyoruz arkadaşlar. Buralar yine aynı şekilde çapraz dediğimiz şekilde ilerliyor. Evet. Şimdi şu noktaya kadar gelelim. Buradaki dönüşü yine göstereyim ben. Daha net anlaşılır olsun. Şimdi yapıp geliyorum. Evet, ben devam ettirdim. Şurada 3 tane yatay fıstık kalana kadar yaptım arkadaşlar. Burada da sayarsanız bakın şunlar bizim 15. fıstığımız olarak düşünün. Şuradan saydığınızda 14 tane çapraz fıstık var. Şimdi biz burada 15.'yi tamamlıyoruz her seferinde. Şu noktaya kadar şurayı tamamlarsak 15 oluyor. Burada belki karıştırabilirsiniz. Burada da buraları sayarsanız kafa karışıklığı sonlanır. Yani şu an 15. çapraz fıstığımızı yapmamız gerekiyor. Bunun için ne yapıyorum? Olduğum noktada bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. Tepesine bir, dibine bir fıstık yapıyorum. Şuradaki tekli fıstığı kapattığımda ve ikili fıstık topladığımda yine 15 çapraz fıstık sayısını yakalıyorum. Şöyle bakın. Şöyle daha net görürsünüz diye özellikle şöyle tutuyorum bakın. Şu an 15 tane çapraz fıstığım oldu. Şu tepe noktasına kadar artık ikili fıstıklarla ilerliyorum. Tepesine bir. Şimdi şu noktaya bir. İkili fıstık kapattım. Tepesine bir. Bu noktaya bir. İkili fıstık kapattım. Bir kez daha yapıyorum. Tepe noktasına ilerliyorum. Bakın şu noktaya geldim. Buraya da bir fıstık yapıyorum. İkili fıstık kapattım. Bir zincir. Evet. Yani burada mantığımız arkadaşlar şu noktadan başladıktan sonra bu kenarlarda ikili fıstıklarla çaprazlara kadar gelmek, çaprazlarla devam etmek. Bu çapraz sayısı yine aynı olmalı, 15 sayısı ya da siz kaçla başladıysanız. Daha sonra buradaki dönüşümüzdeki püf noktalarını da takip ettiğinizde şu noktaya geldiğimizde ikili fıstıklarla geldik. Şimdi buradaki dönüşü sağladığımızda yine aynen üçlü fıstıklar yaparak çaprazlarımıza geçeceğiz. Yani şuradaki kısmı çok dikkatli yaparsanız sürekli aynı şeyi tekrar ediyoruz zaten. Şimdi şuradan dönüşümüzü de yapalım. Evet, bu köşe noktasında geçişimizi yapalım. Bakın bu tam noktada, yani şu tepe noktasında yine bir fıstık yapıp kapatıyorum. Tepesine bir, şöyle dibine bir, ikili fıstık kapattım. Şöyle bakın, burası da bununla aynı oluyor şekil olarak. Şurada ikili fıstıklarla geliyoruz. Burada yine dönüşümüzü sağladık.
Şimdi bu tarafa döndüğümüzde şu tepe noktasına kadar ikili fıstıklarla ilerlememiz gerekiyor. Yani tepesine bir, karşıya bir. İkili fıstık kapattık. Tepeye bir, karşıya bir. İkili fıstık kapattık. Bakın hala tepe noktasına gelmedim. O yüzden bir tane daha devam ediyorum. Tepeye bir, çapraz fıstığımın şu noktasına da yine bir. İkili fıstık kapattım. Bakın şöyle. Burada yaptığımız yatay fıstıkları sayarsak şu köşeden 4 tane yatay fıstığımız oldu arkadaşlar. Şimdi ben burada şu sıradaki çaprazın birincisini tamamlamayla başlayacağım. Dönüşümü de sağlamış olacağız. Ne yapıyorum? Bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. Şimdi tepesine bir, şu noktaya tekrar batıyoruz. Buraya ikinci fıstığımı yapıyorum. Ve karşı şuraya da üçüncü fıstığımı yapıyorum. 3 tane fıstığı tek seferde kapattım. Bakın şuradaki benim çaprazım da tamamlandı ve dönüşümü de sağlamış oldum. Yine diğer kenara kadar aynı işlemi devam ettiriyorum. Burada bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. Tepesine bir, dibine bir, ve şuradan da bir. Artık kenarlar zaten aynı devam ediyor biliyorsunuz. Buralarda aynı işlemleri yapıyoruz. Önemli olan şuradaki dönüşlerde düzgün yaptığımızda model zaten kendini gösteriyor. Burayı da çok detaylı anlattım. Şimdi şuraya kadar devam edelim. Burada yine bitirişi göstereyim. Yeşil sırasını tamamlayalım arkadaşlar. Evet, uç noktaya kadar yine geldim. Burada şimdi bitirişi yine göstereceğim. Burada artık 15. çapraz fıstıklarımızı tamamlayacağız. Bakın yine burada 3 tane yatay beyaz fıstığım var. Şöyle hemen başlayalım. Burada bitirişi yaparken 15.yi tamamlamam için önce bir tane yapıp kapatıyorum. Tepesine bir, ve tekrar şöyle dibine bir fıstık yapıp ikili fıstık topluyoruz. Bu hep aynı devam ediyor. Aslında beyaz sırasında yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şurada 15.yi tamamlamış olduk. Şu bizim ilk referansımız olsun. Şöyle tamamladık. Şimdi burada ikili fıstıklarla yine bitireceğiz. Tepesine bir, şöyle karşıya bir, ikili fıstık toplayacağız artık. Tepesine bir, karşıya bir, ikili fıstık topluyoruz. Uç noktaya kadar geldik. Tepesine bir, şuraya bir,
Şu kısa ipler takıldı. İkili fıstık kapattım. Ve yine burada bitirirken çaprazlaştırması için burada ikili fıstık toplayacağız. Birini bu uçta yapacağız. Birini de yine bu uçta yapacağız. İkili fıstık topladık, kapattık. Bir zincir ipimizi kestik. Şimdi bir sırada beyazla devam edeceğiz. Yine onu da göstereceğim arkadaşlar. Başlangıcımızı yapalım. Bakın şu şekilde. Şurası bizim daima başladığımız 15 saydığımız yer. Bakın uç kısmımız bu şekilde. Şimdi ben beyazla da başlatayım. En son kaldığım noktadan ekleyerek yeni sıramı başlatıyorum. Olduğum noktada başlangıçta bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. Tepesine bir, karşıya bir yapıyoruz. İkili fıstık kapattık. Şimdi arkadaşlar şu çaprazın köşe noktasına kadar ikili fıstıklarla tepesine karşıya şeklinde ilerleyelim. Şurada tekrar göstereceğim. Evet, şu köşe noktasına kadar ilerledim. Şöyle yatay fıstıklarımı sayacağım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane. Şimdi burada dönüşü yapacağız arkadaşlar. Dönüşü yaparken öncelikle bir fıstık yapıp kapatıyoruz. Tepesine bir, dibine bir ve karşıya şu çaprazın tepesine bir fıstık yapıyorum. Bakın üçlü fıstık toplayacağım burada ve dönüşümü sağladım. Çapraz fıstıklarımı yapmaya başladım. Bakın ilki oldu bile. Bu şekilde. Daha sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Burada yine dönüşümüzü yaptıktan sonra ikili toplayarak şu noktada buradaki dönüşümüzü sağladıktan sonra yine aynı şekilde devam edeceğiz. Eğer hala yapmakta şaşırıyorsanız lütfen yeşil sırasının başlangıcından itibaren videoyu geriye alıp aynı şekilde bir sıra beyaz. Zaten artırma kendiliğinden oluşacak arkadaşlar. Başlangıçta, dönüşlerde, kenarda ne yaptığımızı yeşil sırasını takip ederseniz beyaz sırasını tamamlayacaksınız. Sonra bir sıra daha devam edeceğiz. Ben de yapayım, videomuz da çok uzamasın. Dediğim gibi dönüşlere dikkat ettiğimiz sürece kendiliğinden lifimiz artacak. Ben de yapıp geliyorum. Evet, lifimin sıralarını devam ettirdim. Şöyle hazırladım arkadaşlar. Hemen sizlere de göstereyim. Şimdi ucunun buradaki halkasını yaptım. Beraber diğer parçayı da yapacağız. Şurada hemen sayıyı göstermem gerekirse. Bakın biz şuraya hep referans almıştık biliyorsunuz. Şurası. Şurayı kapattığımda fıstık sayımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yatay fıstığımız oldu. İkili topluyorduk ya, orası bu şekilde arkadaşlar. Genişliği de bence gayet güzel. Şimdi bir de kenar da yapacağız. Ama daha geniş istiyorsanız burada sıranızı yine devam ettirebilirsiniz. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi şu halkamızı takalım arkadaşlar. Nasıl yaptığımızı. Öncelikle şöyle. Bakın burası düz yüzü. Arka yüzünden eklememi yapacağım. Şöyle başlayalım. Önce şöyle ipime bir kilit yapıyorum. Ve halkama şöyle arkadan ekleyerek şu ipi de arada yürüteceğiz. Şöyle bir sık iğne yapıyorum. İpimi halkama eklemiş oldum. Şimdi bir tane daha yapacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi burada yapmış olduğumuz şu tam uç kısımdan 3 noktadan ekleyeceğiz. Nasıl? Şurası 1, şu sivri köşe 2 ve şurası 3. Bu bizim için yeterli olacak. Onun için şimdi ne yapıyorum? Bakın burada halkama ipimi zaten bağladım. Şimdi şuradan sık iğne yapıyorum.
1. Şimdi tekrar halkamdan sık iğnemi yapıyorum ve tekrar aynı noktaya bir kez daha batıyorum. Aynı köşeye. Evet. Yani şuraya bağladım. Şimdi birkaç tane böyle sık iğne yapacağım ki tam uç sivri noktasına şuraya gelene kadar. Beş tane yeterli sanırım. Siz de bakarsınız kendi el ayarınıza göre. Tam şu uç noktaya geldik. Şimdi burada da bir tane sık iğne yapacağız. Tekrar halkama sık iğne yaptım. Tekrar köşe noktasına bir kez daha ekleyeceğim. Şimdi tekrar 5 tane sık iğne yapıyorum sadece halkama. Ve şu noktaya. Buraya da 2 kere de ekleyeceğiz. Şimdi bir sık iğne yaptık. Tekrar halkamızdan sık iğne yapıp bir kez daha buraya sık iğne yapıyorum. Artık halkamı eklemeyi tamamladım. Şöyle bakalım. Bakın tam şu noktada 3 noktada ekledik. Şimdi halkamı tamamen hiç beyazı gözükmeyene kadar sık iğnelerle devam ettireceğim ve kapatacağım. Yani bu şekilde devam ediyorum. Buna kadar geldim. Şuradan bir tane batacağım ki buraya ekleyelim. Belki ilk defa yapanlar olabilir, o yüzden göstermek istedim arkadaşlar. Bilen arkadaşlarım eminim yapıyorlar zaten de hiç bilmeyenler, belki halka ile hiç çalışmamış olanlar vardır diye şu şekilde. Evet. Fazla uzasını da istemiyorum aslında videolarım ama bazen de detay vermediğimde tekrar sorulduğunda da üzülüyorum. Göstermek istiyorum o yüzden. Bilenler zaten videoyu kaydırıyor ama bilmeyenler görmesi gerekiyor gerçekten. Bazı şeyleri biz biliyoruz ama hiç bilmeyenler için ufacık bir şey de olsa zor olmuş olabilir. Evet, bunu dikelim. Şimdi kenarına geçelim hadi. Evet, şimdi kenarımızı yapalım. Ben şöyle kolay olması için hemen uç kısımdan şöyle kenardan başlayacağım arkadaşlar. Bakın şöyle şuradan başlayayım. Sivri yaptığımız kısımlar havada olan, yani çukurda olan değil, şöyle havada olan kısımdan başlıyorum. İpimi buraya bağladım. Şimdi buraya bir tane fıstık yapıyorum. 5 ya da 4, nasıl isterseniz dolgusunu, ben 5 kere sardım. Hepsini tek seferde çıkarttım, kapattım. Şimdi 3 tane daha zincir yapıp şöyle dibine sık iğne ile ekliyorum. 3 zincir yapıyorum. Şimdi şu çukurda olan kısma geldim. Bakın buraya sık iğne ile bu zincirimi sabitledim. Tekrar 3 zincir. Şimdi şu tepe noktasına geldim. Tepe noktalarında yine böyle tomurcuk yapacağız arkadaşlar. Evet. Bakın ikincisini de yaptım. Yine 3 zincirle ara boşluğa indim. Sık iğne, 3 zincirle tepeye geldim. Evet, şöyle göstereyim bakın. Şimdi bu noktada da yine tomurcuk yapıyorum. Şimdi bu yatay olan yerde hepsine tomurcuk yapacağız. Onun için bakın 3 zincir yaptım. Buraya geçtim.
Burada tomurcuk yapıyorum. Kapattım. Zincirimi yaptım. Dibine sık iğne. Şimdi tekrar 3 zincir. Yine bir sonraki boşluğa geçtim. Şöyle bakın. Burada da tomurcuk yapıyoruz. Yani burada boş geçmiyoruz. Üç zincirle devam ediyoruz. Evet. Şimdi buralarda, tepelerde, aralarda biliyorsunuz zincirle indik boşluklarda. Şu tepelerde yaptık. Burada hepsine tek tek batarak yaptık. Şimdi şu noktaya kadar gelelim. Şurada da yine farklı bir çalışmamız olacak. Yapıp gelelim arkadaşlar. Evet, kenar uygulamamı yaptım. Şu noktaya kadar geldim. Burada da bir tane tomurcuk yaptım. Ve artık halkamın üzerinde ilerlemem gerekiyor. Burada sık iğne ile 3 zincirimi ekledikten sonra halkama şöyle bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi burada arkadaşlar farklı yapacağız. İpimizi uzattık. Bakın şöyle 1 2 3 kere yeterli. 4 de yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Şöyle ipimi şöyle çıkartıyorum. Bir tane şöyle kapatıyorum ve fıstığımın boyutuna uygun şekilde denk gelen yere sık iğne yapıyorum. Bir tane daha yapalım. Şöyle ipimi uzatıyorum. 1 2 3 hepsini çıkarttım, kapattım. Denk gelen yere şöyle tam hizası nereye geliyorsa buraya sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde tam bir tur devam edeceğiz. Şurada yine fıstık yapmaya başlayacağız ve aynı burada yaptığımız şekilde tam bir tur devam edeceğiz arkadaşlar. Yapıp şurada bitireceğiz. Ben de yapıp tamamlayıp bir de öyle göstereceğim sizlere. Yapıp geliyorum. Tamamladım. Oldukça da güzel oldu. Şöyle hemen bakalım arkadaşlar. Uzunluğu da benim için gayet ideal. Çok da uzun olduğunu düşünüyorum ama sizler tabii farklı bir boyutta yapmak isterseniz ben yine size şöyle boyutunu da göstermek istiyorum. 50 santime yakın bir boyutta, uzunlukta. En iyisi şöyle fıstıklardan itibaren ölçmek istiyorum. Bakın şöyle 21 santim civarında. Yani eni ve boyu benim için ideal. Ama nasıl büyütmeniz gerektiğini zaten videonun başında anlatmıştım. O şekilde yapabilirsiniz. Daha geniş istiyorsanız da yine sıra sayınızı artırabilirsiniz. Hem boyu da büyüyecektir. Bu modelin karesini ya da kesesini de anlatmayı düşünüyorum. Eğer anlatırsam bu videomun sonundaki oynatma listemdeki karta lütfen bakın. Orada olacaktır. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle.